Merhaba arkadaşlar, sizler için bugün tarifim büyük küçük herkesin severek yediği donut. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. İlk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için bir su bardağı ılık süt kullanacağız. Bir çay bardağı ılık su. Bir paket kuru maya, isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu toz şeker. Karıştıralım. İyice maya erisin ve şeker erisin. Daha sonra 3 dakika dinlendirelim ki maya aktifleşsin. Maya aktifleşince içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı kullanacağız. Ve bir adet yumurta. İyice karıştıralım, yumurta ve tereyağı dağılsın. Ununuzu kontrollü ilave edin. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Ve yavaş yavaş kontrol ilave ettim. Hamurunuzu spatula karıştırın ki daha rahat kontrol edersiniz. Çok az bir çimdik de tuz ilave ediyorum üzerine. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Hamurumuz toparlanana kadar spatula karıştıralım. Daha sonra çok az un serpiştirerek elimizle hamurumuzu yoğuracağız. Harika bir lezzet oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Harika, yumuşacık donutlar elde edeceksiniz. Artık elimle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğuralım ve toparlansın. Kıvamı harika oluyor. İyice toparladıktan sonra artık hamurumu tezgahıma alıyorum ve tezgahımda yoğurmaya devam edeceğim. Mutlaka sizler de bu şekilde çok az tezgahta yoğurun 5 dakika kadar. Çok iyi bir şekilde hamurunuzu yoğurun ki toparlansın. Daha iyi kabarsın, mayalansın. İyice yoğuralım. Bu esnada tezgaha çok az un serpiştirin ama çok serpiştirmeyin. Yokla var arası. Hamur çok sert olmayacak çünkü. Poğaça hamurundan çok az daha yumuşak olacak. Çok az un serpiştiriyorum ve dağıtıyorum. Tek bu unu kullanacağım. Daha un kullanmayacağım. İyice yedirelim hamura unu. Bu şekilde içe doğru katlayarak hamurumuzu toparlıyoruz. İsterseniz sütü bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Daha az tarif hazırlamak istiyorsanız donutta. Çok bereketli bir donut hamuru oluyor. Kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi hamurumun. Tekrar yoğurma kabına alıyorum ve üzerini streçle kapatarak oda ısısında yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hava almadan kapatın. Hamurum mayalandı. Streci kaldıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Çünkü çok iyi yoğurduk hamuru. Havasını alalım. Ve hamurumuzu toparlayalım. Tekrar hamuru tezgahıma alıyorum. İyice yoğuralım burada da. Havası gitsin. Çok güzel mayalandı. Çok az un serpiştiriyorum. Bir tutam kadar. Artık un serpiştirmiyoruz. Bütün hamuru tek seferde açacağız. Merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara emoji koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğendiğinizi yorumlarda belirtin. Kalınlığı bu şekilde olacak. Çok ince olmayacak donut. Çok da kalın olmayacak. Ben bu şekilde bir kase kullanıyorum. Yuvarlak bir kase olacak. İsterseniz bardak veya kalıp da kullanabilirsiniz. Bu şekilde önce bastırarak sonra çevirerek hamurumu kesiyorum. Mutlaka iyi bastırın ki izi iyi çıksın. Yuvarlakların arasına fazla boşluk kalmasın. Hamurumu bu şekilde açtım. Bardakla. Tekrar etrafındaki hamuru kaldıralım. Bunu tekrar değerlendireceğiz. Toparlayalım. Tekrar açacağız bu hamuru. Ben buradan yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi
hamur hemen yapışıyor çünkü çok unlamıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladım. Tekrar hamurumu açıyorum, toparlıyorum. Ben bu hamuru yağlı kağıdın üzerine açmaya başlayacağım. Daha pratik oluyor. Çünkü hamuru kaldırırken hamur kendini bırakıyor. Mayalı bir hamur olduğu için. Ve şekli bozuluyor. Siz de mutlaka bu şekilde yapın. Bu hamuru da aynı şekilde halkalar olarak kesiyorum. Kalınlığını görüyorsunuz. Çok ince değil, çok da kalın değil. Bu donutun aparatı da var. İsterseniz o aparatı da kullanabilirsiniz. Ama evdeki malzemelerle de bu işi tamamlayabilirsiniz de. Ben ortasını görmüş olduğunuz bu duyla açıyorum. Bu ortasından çıkan parçaları değerlendireceğiz. Size bu şekilde bir duyla veya bir kapakla arasındaki hamur parçasını çıkartabilirsiniz. Çünkü bu şekilde delik olması gerekiyor. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Ben bugün üzerine sadece çikolata kullanacağım. Bu donutun farklı tarifleri de var. Şeker de yapabilirsiniz isterseniz. Ben bugün üzerinde benmari usulü çikolata kullanacağım. Hepsini tamamladım. Şimdi üzerine temiz bir örtü örterek oda ısısında 15-20 dakika bekletiyorum ki daha iyi kabarsınlar. Onlar dinlenirken ben de çikolatalarımı benmari usulü eritiyorum. Ben bitter ve beyaz çikolata kullanacağım. İsterseniz siz sütlü de kullanabilirsiniz. Kesinlikle kabın içerisine su gelmesin. Beyaz çikolatam da erimeye başladı. Mutlaka kabınız kuru olması gerekiyor. Yoksa çikolatanın kıvamı değişir. Ben 200 grama yakın bitter çikolata ve 180 grama yakın da beyaz çikolata kullandım. Dinlenen hamuru bu şekilde yağlı kağıttan kesiyorum kare olacak şekilde. Çünkü eğer elinizle alırsanız hamurun şekli değişir. Çünkü şu an dinlendiği için yağlı kağıda yapıştı. Çünkü biz bu tarifte fazla un kullanmıyoruz. Çünkü kızartacağımız için un tavada yanar ve hem yağımızın rengi değişir hem de koku olur. Onun için un fazla kullanmadan açarak bu şekilde donutlarımızı yağlı kağıtla beraber kesiyoruz. Yağım orta derecede ısındı. Çok sıcak bir yağ değil. İlk olarak bu şekilde yağlı kağıtlarla beraber donutlarınızı yağ bırakın. Orta ateşte ve yağım çok kızgın değil gördüğünüz gibi. Çok derin olmasın, çok da sığ olmasın yağı. Daha sonra 2 dakika sonra yağlı kağıtları çıkarmaya başlayın. Bu şekilde kızarmayacak. Yağla buluştuğu zaman zaten kendini bırakıyor hamur. Dikkatli bir şekilde yağlı kağıtları çıkartalım ve bu şekilde sallayalım. Fazla yağ aksın. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz veya biraz sonra size göstereceğim şekilde hamuru ters yüz yapabilirsiniz. Veya eğer istiyorsanız direkt hamuru yan içerisine atabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı, sizin yapacağınız şekle bağlıdır. Gördüğünüz gibi donutlarım kızarmaya başladı. Çok az bu şekilde çeviriyorum. Hamuru patlatmamaya özen gösterin. Havasını söndürmeyin üstündeki hamuru. Dikkatli bir şekilde döndürerek donutları kızartalım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarıyor. Ve asla yağ çekmiyor. Çünkü ocağım şu an orta ateşte ve yağın derecesi oldukça iyi. Bu şekilde hamurlar güzel kızarıyor. Bu şekilde ara sıra döndürün. Her tarafı kızarsın. Gördüğünüz gibi ilk tavam kızardı. Bu şekilde sallayarak donutlarımızı havlu kağıdı üzerine alalım. Nar gibi kızarıyor gördüğünüz gibi. Sizler de mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Oldukça bereketli bir tarif oluyor. Gördüğünüz gibi tamamı neredeyse kızardı. Çevirerek kızartalım diğerlerini de. İsterseniz bu şekilde ters de koyabilirsiniz yağlı kağıdı ama biraz zorlanırsınız bunda. Çünkü bazen yağlı kağıda yapışıyor ve zor çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama siz istediğiniz şekilde kızartabilirsiniz donutları. Bu şekilde ama şekli bozulmuyor yağlı kağıtla beraber. Hepsini aynı şekilde kızartalım. Unutmayın yağın derecesi orta ateşte ve şu an ocağım orta ateşte.
Donutlarım bitti. Şimdi ortasından çıkan küçük hamurları kızarttım. Şimdi en güzel yerdeyiz. Donutları çikolataya batırıyoruz. Ben önce bitter çikolatayı batırıyorum. Eğer siz sütlü severseniz süt de kullanabilirsiniz. Bir yüzünü batırıyoruz sadece. Ama isterseniz sadece şekeri de bulayabilirsiniz. Tamamen sevme şeklinize bağlıdır. Ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. Bu tariften sonra her zaman bu tarifi yapacaksınız. Lütfen denerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutlaka çikolata olması gerekiyor. Çikolata sosu kullanmayın. Çünkü donacak bunlar. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evde biraz incilerim vardı. Çikolata inciler. Onlarla süslüyorum ben. Ve çok az kaşık yardımıyla beyaz çikolata. Beyaz çikolatam beni biraz uğrattı. Fazla dondu. Diğer kalanlarını da beyaz çikolataya batırdım ve üzerine de bitter çikolatamla şekil verdim. Siz istediğiniz görselliği yapabilirsiniz donutlarda. Tamamen isteğe bağlı. Harika gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu tarifi yapmak oldukça basit ve kolaydır. Sadece püf noktalara uyarsanız harika donutlar elde edersiniz. Bu görmüş olduğunuz gibi yuvarlak lokma şeklindeki kızartmanın üzerine de çikolatamı gezdiriyorum. Onlar da muhteşem oldu. Bütün çikolatalara aynı şekli veriyorum. Harika oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Donutlarımı tamamladım. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.